Kasım 2019, Hitler'e düzenlenen bir suikast girişiminin 80. yıl dönümüydü. Hitler bu suikastten 13 dakika daha az konuştuğu için kurtulmuştu. Sadece 13 dakika. Masanın diğer ucundaki isimse Georg Elsa'ydı. Uzun yıllar unutulmuş, kıyıda köşede kalmış fakat daha sonra yaptıklarıyla anılmaya başlanmış bir isim. 2015'te ilk gösterimi yapılan 13 dakika ismindeki film, Georg Elsa'nın hikayesine odaklanıyor, eğerlerden birini vurguluyordu. Eğer Georg başarılı olsaydı tarihin akışı değişebilir miydi? Bir kişi üzerinden Nazi ideolojisini yıkmak ne kadar doğruydu? Naziler Hitler'den ibaret miydi? Hitler olmadan da aynı senaryo yaşanır mıydı? 8 Kasım 1939'da Hitler, Münih'teki bir birahane salonunda yıllık konuşmasını yapıyordu. Etkinlik, Nazilerin nasıl ortaya çıktığı, erken dönemdeki mücadelelerinde ne gibi zorluklarla savaştıkları anlatılarak başlamıştı. Hatta Hitler, Almanya'nın savaşa çok iyi başladığını anlatırken uluslararası düşmanlarıyla alay bile etmişti. Ama ne seyircilerin, ne üst düzey Nazi subaylarının ne de Hitler'in fark etmediği bir şey vardı. Führer'in durduğu yerden sadece birkaç adım ötede patlamaya hazır bir bomba vardı. Başrol Georg Elsa, Güney Almanya'nın ufak bir kasabasında yaşayan 36 yaşında bir marangoz ustasıydı. Bombayı dikkatlice hazırlamış, gizlice monte etmiş ve haftalarca dikimiyle uğraşmıştı. Georg, Hitler döneminde bir savaş yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yıllar evvelden öngörmüştü. Gestapo onu sorguya çektiğinde şunları söyleyecekti. 1933'ten beri fark ettiğim işçi sınıfındaki memnuniyetsizlik, son yıllarda çok açık bir şekilde gördüğüm savaş şüphesi sürekli aklımdaydı. 2003'te Almanya'da basılan bir hatıra pulunun üstünde Georg Elsa'nın şu sözü yazıyordu. Savaşı önlemek istemiştim. Georg, 1919'dan beri mobilya imalatçısı olarak çalışıyordu. 1925'te kısa bir süre saat fabrikasında çalışmıştı. 1930'da İsviçre'ye taşındığında bu iki kariyeri birleştirdi ve duvar saatleri için kullanılan ahşap kaplamalar yapmaya başladı. 1936'da Nazilerin yönettiği bir silah fabrikasında işe girdi. Burada barut ve fünye gibi malzemelere erişim sağlayabiliyor, suikast için gerekli olan her şeyi teker teker inceliyordu. Aslında Georg, nadiren gazete okuyan, işçi hareketlerinin etkilerinin ötesinde hayatının büyük bir bölümünde siyaset çok az yer kaplamıştı. Hatta hiç yok gibi görünüyordu. Siyaset geçmişiyle ilgili bilinen tek şey 1920'de Alman Komünist Partisi ile bağlantılı bir örgüte katılmış olmasıydı. Ancak bu organizasyondaki görev süresi çok kısaydı. Onda da bando grubunda çalmıştı. Georg'u Nazilere karşı dolduran, onlara nefret duymasını sağlayan şey ekonomik politikalarıydı. Nazi Almanya'sında çalışma saatleri çok uzundu. Tatil diye bir şey bir işçinin hayalinde bile olmamalıydı. Bazı ücretler dondurulmuştu. Sendikalar yasaklanmıştı. Ki bu belki de Georg için en önemli sebepti. Georg, Nazi Partisi üyelerinin kendisi gibi sıradan vatandaşlardan çok daha fazla ayrıcalığa sahip olduğunu fark ettiğinde çok kızmıştı. Hatta raporlara göre 1933'e kadar Nazi selamı vermeyi bile reddetmişti. Hitler radyo çıktığında dinlememişti. Aynı şekilde memleketindeyken Hitler yanlısı bir geçit töreni gördüğünde sırtını çevirip ıslık çalmıştı. 1938'e kadar Nazilere birilerinin dur demesini beklemişti. Ancak böyle bir şeyin ufukta olmadığını görünce iş başa düşmüştü. Hitler'e saldıracak ve Nazilere ağır bir darbe vuracaktı. Sorgusunda şunu söylemişti. Almanya'daki mevcut durumun ancak mevcut liderin yok edilmesiyle değişebileceğini düşündüm. Lider derken sadece Hitler değil, Göring, Göbel gibi noktaları kastediyorum. Bunların hepsi aynı şey sonuçta. Halkı fakirliğe çalışmaya zorlayıp ülkeyi sömüren, krallar gibi yaşayan, kızların etrafından ayrılmadığı, her gün 3-4 kızla yatan ama halka da çalışın, tatil yapmayın diyen adamlar. Fermanı vermişti. Şimdi iyi bir plan yapmalı, öncelikle de suikastin gerçekleşeceği tarihi belirlemeliydi. Ama bu onun için zaten bir problem değildi. Hitler'in programında her yıl düzenli olarak yaptığı bir olay vardı. 8 Kasım'da
Münih'teki bir salonda konuşma yapmak. Hitler, Kasım 1938'de 1923'teki başarısız darbe girişimini almak için Münih'e doğru yola çıktı. Münih'e doğru yola çıkan bir diğer isim de Georg'tu. Suikastten tam bir yıl önce oyununu sahneleyeceği salona gitti ve saldırı planını detaylandırdı. Bu seyahatinde iki önemli gözlem yapmıştı. Birincisi, Hitler, Münih polisi yerine Nazi Partisi'ndeki alt üyeleri kullanıyordu. Yani birhanedeki güvenlik önlemleri çok gevşekti. İkincisi, konuşmacıların platformunun arkasında tepede geniş bir balkon destekleyen taş bir sütun vardı. Georg buraya gördüğünde gözleri yerinden fırlamıştı. İşte tam da burası bombanın konulacağı yer olabilirdi. Hesaplamalarına göre o sütun içine yerleştirilen büyük bir bomba kolaylıkla bütün balkonu yıkabilirdi. Bu sayede sadece Hitler değil, bazı bakanları ve destekçileri de hayat sahnesinden uğurlayabilirdi. Şimdi önünde bir yıl vardı. İlk olarak Waldmeier silah fabrikasından 110 kilo patlayıcı ve yüksek kapasiteli fünye kaçırdı ve her gün planı üzerinde çalıştı. İlk kez fabrikadan bir şey çalmıştım. 1938'in sonbaharında, yani eylem kararı almadan önce fabrikadan ne bir parça ne de bir toz çalmıştım. Georg, Nisan 1939'da tekrar Münih'teydi. Bazı fotoğraflar çekmek ve sütunun boyutlarını ölçmek için gelmişti. Daha sonra sofistike bir saatli bomba tasarlamaya başladı. Temmuz ayında ailesinin sahip olduğu bir meyve bahçesinde bu bombayı test etti. Sonuçtan memnun kalmıştı. Artık son hazırlıklara başlayabilirdi. Son hazırlık deplasmanda Münih'te olacaktı. Ağustos 1939'da Georg Münih'e taşındı. Güvenlik önlemlerinin zayıf olduğunu farkındaydı. Akşam yemeğini her gece o birhanede yedi. Düzenli müşterisi oldu. Son gece, yani Hitler'in konuşma yapacağı günden bir gün önce üst kattaki depoda saklanacak, kapılar kilitlendikten sonra saklandığı yerden çıkacak ve bombayı yerleştirmek için sütunda bir delik açmaya başlayacaktı. Ancak daha sonra bunun imkansız olduğunu anladı. Georg'un bu birhanede uzun bir zaman geçirmesi gerekiyordu. Georg titizlikle çalışıyordu. Sütunu çevreleyen tahtaları özenle kaldırdı. Bir çekiç ve keski kullanarak sütunda delik açtı. Gürültüyü azaltmak için çekiç darbelerini binanın otomatik püsar yıkama ve tramvayların geçiş saatine denk getirdi. Her toz ve taş parçasını temizledi. Birhane açılmadan önce ahşabı dikkatlice değiştirdi ve yan kapıdan öyle çıktı. Bu işi bitirmesi toplamda 35 gecesini almıştı. Ama her şeye değmişti. Sonunda bomba sütun içerisinde harika bir şekilde oturmuştu. 2 tane zamanlayıcıyla donatılmıştı. Saatin gürültüsünü en aza indirmek için boşlukları mantarlarla kapatmıştı. Hitler konuşmasını her yıl saat 20.30'da yapar ve toplamda 90 dakika konuşurdu. Bu herkesin bildiği bir şeydi. Georg zamanlayıcıyı 9.20'ye ayarlamıştı. Yani konuşmanın yarısında patlaması gerekiyordu. Ama Georg'un hesaplamasının imkansız olduğu bir detay vardı. Hitler'in şeytani şansı. Hitler hayatı boyunca tam 42 suikast girişiminden kurtulmuştu. Hatta ölümle olan danslarından galip ayrılmaya başlayınca kendisinin Tanrı tarafından seçildiğine inanmaya başlamıştı. Suikast girişiminin çoğundan ufak yaralar alarak kurtulmuştu. Hitler, Kasım 1939'da savaş planları üzerinde konuşma yapmak için ilk olarak Berlin'e gitmeyi planlıyordu. Ancak yerel hava durumu raporlarına göre 8 Kasım'da yoğun bir sis olacağı için hava ulaşımı tehlike arz ediyordu. O yüzden Hitler özel bir trenle Berlin'e gitmeye karar verdi. Münih'teki konuşmasının başlama saati 20'ye alındı ve 1 saat konuşmasına karar verildi. 8 Kasım 1939'da birhanede yaptığı konuşmayı tam olarak 21.07'de bitirdi ve Nazi üyeleriyle birlikte daha içkisini bile içmeden hemen oradan ayrıldı. Yani bombanın patlayacağı zamandan sadece 13 dakika önce mikrofon önünden ayrılmıştı. Bomba planlandığı gibi 9.20'de patladı. Bütün binayı çökertti. 7 kişi anında ölmüştü. 60'tan fazla insan yaralanmıştı. Ancak sahne çoktan boşaltıldığı için ölenler ya da yaralananlar Georg'un hedefindeki isimler değildi.
Georg, Hitler'in konuşma yapacağı günün sabahında İsviçre sınır yakınlarındaki bir Alman kasabasından trene binmişti. Karanlık çöktüğünde yayı olarak sınıra doğru yöneldi ve İsviçre'ye geçmeye çalıştı. Fakat fark edilmişti. Hemen durması söylendi. Muhafızlar Georg'u tutukladılar. Hitler saldırıda ölen 7 Nazi üyesi için saygı gösterisinde bulunuyor. Georg bu suikast girişimi için suçsuz insanların ceza almasını istemiyordu. O yüzden bombanın şemalarını ve çizimlerini bomba yapım bileşenleriyle birlikte Almanya'ya göndermeyi planlamıştı. Sınırdaki muhafızlar Georg'e yakaladığında Hitler'e yapılan suikast girişimini biliyorlardı. Onu hemen Münih'e Gestapo'nun kucağına bıraktılar. Kanıtlar Georg'u işaret ediyordu. Mesela bina salonunda bulunan saat mekanizmalarının bir kısmı Georg'un eskiden çalıştığı saat fabrikasına aitti. Ayrıca garsonlardan birisi de Georg'u teşhis etmişti. Georg'un toplama kampına gönderildikten sonra çekilen fotoğrafları. Georg 15 Kasım 1939'da bir itiraf imzalamıştı. Ancak Hitler kendisine bir Almanın suikast girişiminde bulunmaya cesaret edeceğine inanmıyordu ya da inanmak istemiyordu. O yüzden Georg'un İngiliz istihbarat servisinde çalıştığı konusunda ısrarcı oldu. Georg daha sonra sorgulanmak üzere Berlin'e gönderildi. Burada Henry Himmler tarafından sorguya çekildi. Her şeyi tek başına yaptığı konusunda ısrar ediyordu. Nazilere istediklerini vermiyor, İngilizlerin ya da başka bir milletin bu suikaste hiçbir ilgisi olmadığını söylüyordu. Georg Elza: İsviçre'ye gidebilseydim Alman polisine bir mektup yazıp her şeyi açıklayacaktım. İddiamı doğrulamak için elimde birçok kanıt vardı. Onları gönderecektim. Alman polisine bu mektubu yollayarak hiçbir koşulda masum insanların tutuklanmayacağı konusunda emin olmak istemiştim. Georg hiçbir zaman bu suikast girişimiyle yargılanmadı. Berlin'de 1 yıl boyunca Gestapo tarafından işkence gördü. Yıllar sonra da bir toplama kampına transfer edildi. 1945'in baharında Almanlar yenilginin kapıya dayandığını biliyorlardı. Georg'u başka bir toplama kampına transfer ettiler. Bu kamp Georg'un göreceği son kamp olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sadece bir ay önce Nisan 1945'te Georg vurularak idam edildi. O, savaş öncesinde ve savaş sırasında Nazizme karşı direnen bir avuç Almandan biriydi. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.